Terzi kendi söküğünü dikemez hesabı. Ünlü sosyoloğu tuzağa düşürüp yarım milyon lira dolandırdılar. İlk etapta kartımdan 3.450 lira çekilmişti. Resmen şok geçirtiliyor size. Adli bilişim alanında dosyalar yaptığım için kredi kartları ile ilgili ulusal bir kanalda maaş kartımı göstermiştim. Kartımın kopyalanmış olduğunu anladım. Kredi kartlarımızda 16 haneli rakamlar var. Arkasında da bir güvenlik kodu var. Bunun hiç kimseyle paylaşılmaması lazım. Tabii biz programda biraz da kendimizi kaptırınca orada gösterdik. Facia yaşandı. Ama sağ olsun banka bizim yine mağduriyetimizi giderdi. Ulusal bir kanalda kredi kartları ile ilgili güvenlikleri nasıl sağlarız şeklinde bir oturum talebi gelmişti. Ben de kabul ettim. Orada konuşma yaptım. Konuşmamın bir yerinde kredi kartlarındaki 16 haneyi anlatmak amaçlı maaş kartımı göstermiştim. İşte ilk 4 hane şubenin şifresi, ikinci 4 bankanın şifresi, sembolü anlamında. Daha sonra kartı çevirip de güvenlik kodunu da verince kartımın kopyalanmış olduğunu anladım. ATM fareleri siber suçtan korunma dersleri veren uzman polisin bile kartını kopyalayıp parasını çaldı. Kredi kartımı kullanmak istedim. Bu sırada kartımın kopyalandığını ve içinden 3.450 lira çekildiğini öğrendim. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Daha sonra anladım ki ben televizyonda kredi kartlarını anlatırken kendimi mağdur etmişim. Şimdi bildiğiniz bütün dolandırıcılık hikayelerini unutun. 10.500 euro gönderdim. SIM kart taktiği uyguladılar. Büyük şok yaşadım ben yani. Elinde avucunda ne varsa gitti. Hiç muhatabımız yok şu anda. Tabii bankanın da burada zafiyeti var. Yani benim kartımdan para çekildiği zaman hani ben bir sonuçta adli bilişimciyim. Ben müşteri hizmetlerine benim kartımdan işlem yapılması halinde bana bir SMS gelmesi yönünde talimat vermiştim. Fakat bu nedense dikkate alınmamış. Yani normalde ben 5 TL'lik bile bir alışveriş yapsam bana SMS geliyor. İsa Bey 5 TL'lik alışverişinizi bilginiz dahilinde mi oldu diye. Bana böyle bir bildirim gelmedi. Bir iki defa maaş aldığım bankanın ATM'si önünde demeç verince genel müdür beni aradı. Dedi İsa Bey çünkü bizim bankanın renkleri belli. Ne olur biz paranızı göndereceğiz. Bir hafta içinde param iade edildi. Kredi kartlarımızdaki 16 haneyi sordu. Yani ilk 4 işte banka, ikinci 4 şube, kalan 4 de yani 8 rakam da sizin IBAN numaranız. IBAN'ın son 8 hanesi. Zaten bunlar yeterli. Demek ki bu siber vurguncular içeriden de beslenmişler. Yani benim kişisel verilerimi biliyorsunuz günümüzün en büyük petrolü, en büyük değeri kişisel verilerimiz. Bunu sanal ortamda bilmeyen yoktur. Dolayısıyla zaten bilişim şirketleri de bugün en çok rağbet ettiği konuların başında kişisel verilerimiz geliyor. Evet, yani dolandırılmak, yani ben çok kötü olmuştum. Yani artı yine bir ulusal gazetede haberim yapıldı birinci sayfadan. Yani göbekten 8 sütuna manşet ve hakkımda 10 binlerce yorum vardı. Yani yorumları okumaktan hem kahkaha attım, bazı yerlerde böyle içimi çektim. Benimki aslında dolandırıcılık değil. Dolandırıcılık hukukta şudur. Birinin sizi ikna etmesi lazım dolandırmak için. Bizimki kredi kartı hırsızlığıydı. Yani burada bir hırsızlık söz konusu. Bazı yazılımlar var mesela sizin evet demenize bağlı. Özellikle yurt dışından aranan telefonlarda mümkün olduğunca evet dememek lazım. Bu evet başınıza bir zafiyet örebilir. Çünkü müşteri hizmetleri aradığınız zaman İsa Altun'la mı görüşüyorum? Evet dediğiniz anda o ses tonunuz oraya tanımlı olduğu için aslında kolay kolay günlük hayatta hiç kimseye evet dememek lazım. Ya bir de özellikle bu pandemi döneminden sonra siber suçlarda %630 artış var. Görünmüyorsunuz, fark edilmiyorsunuz. Özellikle telefon dolandırıcılığında. Yani o çeteler o kadar çok profesyoneller sizin kişisel verilerinize belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, nüfus müdürlüklerinden ulaşıyorlar. Anne adınız, baba adınız, anne kızlık soyadınız, zaten dayınızın soyadı, anne kızlık soyadınız. Ve linkler mesela Instagram'da olsun. Birçok gazetecinin telif hakkı ihlal ettiniz şeklinde gelen linklere kanıp linki tıkladığı anda hesabının gittiğini görüyoruz. Milyonluk hesaplar yani 2 milyon 3 milyon takipçisi olan insanlar bile bu konuda mağdur olabiliyor. Farkındalığı ve bilinci yüksek insanlar kolay kolay siber ortamda tuzağa düşmezler. Bir vatandaşı telefonla aramayız. Asla bu bir kere mesleğe ihanettir yani. Biz bir suçluya bilgi veremeyiz. Dolayısıyla vatandaşlarımız polisten geldiği sanılan hiçbir çağrıyı, hiçbir telefonu, hiçbir elektronik postayı kesinlikle kabul etmemeleri lazım. Böyle bir durumda derhal 155'i arayıp bir bilgi talebinde bulunmalarında fayda var. Telefon dolandırıcıları kendilerini polis, asker, savcı gibi tanıtarak para, altın talebinde bulunuyorlar.
Bir diğer durumsa hediye ödül kazandınız fakat ödül alabilmek için bilgilerinizi bize göndermeniz gerekiyor tarzında söylemler. İnternet dolandırıcılığında ise daha çok yasal bir kurum gibi davranıp bilgilerinize erişiyorlar. Virüsü, e-posta ve uygulamalarda diğer yöntemler. Peki korunmak için ne yapmamız gerekiyor? Her şeyden önce daima tetikte olmalıyız. Şifrelerimizi en güvenli şekilde belirlememiz gerekiyor. Kiminle muhatap olduğumuzu da bilmemiz şart. Terzi kendi söküğünü dikemez hesabı. İlk etapta kartımdan 3.450 lira çekilmişti. Adli bilişim alanında dosyalar yaptığım için kredi kartları ile ilgili ulusal bir kanalda maaş kartımı göstermiştim. Kartımın kopyalanmış olduğunu anladım.